Televizyoncu Arzu Altuntaş'la birlikteyiz arkadaşlar. Yayınımıza hoş geldiniz hepiniz. Magazin dünyasında yaşanan en son gelişmeleri konuşacağız. Arzu ile birlikte, ünlü meslektaşım Arzu Altuntaş'la birlikte hepsini değerlendireceğiz gelişmelerin. Arzu hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ya bugün çok yağmur, fırtına, sel, çamur. Zor yetiştik. Evet, evet, anca toparladık kendimizi. Bizi dünyanın güney yarımküresinden izleyen dostlar, takipçiler, arkadaşlar yaz mevsimini yaşıyorlar. Yaz mevsimini yaşıyorlar. Biz burada Türkiye'de, İstanbul'da kışı yaşıyoruz. Dediği gibi Arzu'nun fırtına, yağmur, çamur ve kar hakim. Ama çok şükür ki sizlerle birlikteyiz dostlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Trafik Sevgili %90'dı her taraf. Hiç ilerlemiyordu. pardon, trafik değil mi? Evet evet inanılmaz. Bu arada ben ışığı devirdim. Evet. Tarçın yüzünden. Tarçın geziyor buralarda. Takıldı. Evet. Bugün trafik çok yoğun, çok yağış dolayısıyla, fırtına dolayısıyla İstanbul'da, Türkiye'de birçok ilde uçak seferleri, vapur seferleri iptal edildi, yapılamıyor. Olsun, bugünlerde geçecek. Peki, sevgili Arzu, bu Abi dizisi, Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun 13 Haziran Salı günü başlayacak dizisinin yeni bir tanıtımı yayınlandı. İzleyebildin mi? Evet evet izledim. Yani şimdi kavga, dövüş, silah anlaşılıyor ki bu dizinin ana teması şiddet ve Kenan İmirzalıoğlu'nun herkesi döven, herkese haddini bildiren, işte silah çekene silah çekip dersini veren. Şöyle bir sözü var bu fragmanda, 3. fragmanda. Diyor ki hasmına artık ellerine kan e, bulaştırmıyor diye elinin altındaki kan gölü kurudu sanıyorsun. Artık ellerine kan bulaştırmıyorsun diye elinin altındaki yani kan, 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 kavga, silah, şiddet. Ya biz bunları görmek istemiyoruz aslında Arzu ya. Afra Saraçoğlu da harcanacak mı sence böyle bir senaryonun içinde? Ne diyorsun? Bence harcanmayacak. Biz bunları görmek istemiyor muyuz yoksa istiyor muyuz? Çok azıcık bir kesim, sen ben ve birkaç Evet. insan dahi istemiyoruz ama genel olarak kan, mafya, silah, içinde bunların olduğu tüm diziler, geçen yayında da bahsetmiştik, tutuyor. Zaten topluma baktığımızda, trafik terörü var, trafikte kavga var, sokaklar birbirine, maalesef şiddet gösteren insanlarla dolu. Aslında istemiyorum deyip istiyor muyuz? Yani ben eminim ki tutacak bu dizi. Çok Allah iddialıyım. Allah. Gerçekten tutacak. Biliyorsun günümüzde Eee, yayınlanıyor. Birçok dizi yayından kaldırıldı. Geçen gün özel Evet. sohbetimizde konuştuk. İnanılmazdı yayından kaldırılan dizileri. Bir kere Kenan İmirzalıoğlu faktörü. Zaten onu asıyor, kesiyor, mafya olarak görmeye bayılıyor halk. Bence tutacak, bence sevecekler ve sadece dilimizde istemediğimizi söylüyoruz ama genel olarak bayılıyoruz. Tutacağını söylüyorsun. Şimdi bu dizi Kesinlikle. Bu son fragmanla ilgili yorumlarda mesela fragmanın altındaki yorumlarda o kadar çok olumsuz eleştiri var ki ömür biçiyor izleyenler. İşte 3 hafta, 5 hafta, en çok yazan 10 hafta yayında kalır, sonra kaldırılır diyorlar. Eleştiriler son derece olumsuz ve Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu'nun peki uyumu hakkında ne düşünüyorsun? Daha önce de konuşulmuştu bu. Kenan İmirzalıoğlu 40'lı yaşlarını geçmiş. Afra henüz çok gencecik bir kız. Sektörde inanılmaz konuşulmuştu bununla ilgili. Hani herhangi bir kadın genç bir partnerle asla sevgili olamıyor. Kadınlar 40'ı geçtikten sonra direkt teyze rolü, abla rolü vesaire rolleri veriliyor. Ama iş Türk sinemasında eskiden beri bu böyle jönlere geldiğinde jönler yaşının yarısı ya da yarısından daha fazlası olan kadınlarla başrol oynayabiliyorlar.
Evet, Ben çok, hani, şey olarak bakmıyorum. Evet, bunu eleştiriyoruz. Kadın kısmında eleştiriyoruz. evet, Kadınlar da oynamalı diye. Ama Kenan İmirzalıoğlu'na da baktığında yaşını çok göstermiyor. Bir jön, hepimizin bayıldığı bir jön. Aradaki fark pek belli olmuyor. Hani, neden olmasın? Toplumda yok mu? Var. Ama iş kadınların olduğu bölüme geldiğinde kadınlar da 40'tan sonra abla ve teyze rolleri değil, gerçekten Kenan İmirzalıoğlu'na verilen roller gibi başrollerde oynamalı diye ekliyorum. evet. Arzu abla çok güzel ya diyor Ümran Keleş, Teşekkür moderatörüm. ederim. Moderatörüm Ümran Güzel Keleş. görüyordur. Evet, Caner Tuzcu da burada moderatörüm ve özel abonem Caner Tuzcu da İzmir Moderatörlere de Ankara'da. çok teşekkürler. Geçen yayın unuttuk. Ben Evet, unuttum daha doğrusu. çok teşekkürler arkadaşlara. Çabalıyorlar bizim için. İzmir'de de hava çok fırtınalı, çok yağışlı olduğunu yazıyor takipçiler. İzmir çok felaketti. Çok yakın arkadaşım Öget bugün İzmir'den dönüyordu. Evet, 3 uçağı vardı. Biri aldılar herhalde hava muhalefeti nedeniyle. Birde olan uçak yine rötar yaptı ve biraz önce İstanbul'a indi. Yani saat 12'den beri havalimanında saat 6 oldu. 6-6,5 saattir arabayla gelse daha yakındı. Havalimanlarında İzmir de çok kötüymüş. çok kötü. Hiç unutmuyorum. Bir kış böyle Ocak ayında Bodrum'dan İstanbul'a geleceğim. Uçak bileti aldım. Fakat sefer iptal edildi. Başka da uçak yok. O gün o uçaktan başka mecburen otobüse bindim Bodrum'dan ve bütün gece yolculuk yapıp öyle gelmiştim. Bundan 4-5 sene evvel. İstanbul'da da programa yetişeceğim sabahleyin. Gelmem de şarttı. Bu kışın tabii uçak yolculukları hep riskli oluyor. Özellikle Ocak, Şubat ayları böyle. Eee, Senin peki iş azmin, iş aşkın, her ya ne olursa eminim ki otobüs dahi bulamazsan sen bir şekilde otostop bir şey bulup muhakkak o işine gelirdin. ya Bodrum'da Şebnem'in arabası vardı o sırada. Benim arabam İstanbul'daydı. Şebnem'i de arabasız bırakmak Bırakmak istemedim. istemiyorum. Onun arabasını alıp gelmek istemedim ama senin dediğin gibi eğer otobüs sıkıntısı olsaydı Tabii, bir çaresine bakardım. Ya kesinlikle. kiralama da olabilirdi mesela. Ya, ben Almak için. eşekle bile bir eşek bulup ya da bir at, onunla bile gelebileceğine iş aşkı için çok eminim yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki özel üyelerden kimler var şu anda yayında? Eee, Patricia özel üye değil ama bizi her yayın takip ediyor. Arjantin'den Patricia Hola. Hola Patricia. Hola. Eee, evet. Dilek Şenyurt Frankfurt'tan. Burada mı Dilek Şenyurt özel abonem? Yok galiba. Caner Tuzcu burada, özel abonem ve moderatörüm. Nelly de Manzano Arjantin'den özel abonem. Onlar denize gitti herhalde. Arjantin'de şu anda deniz mevsimi. Denize gitmiş Evet. olabilir. Delfina Di Masio, Şili'den. Delfina Di Masio da henüz görünmüyor. Peki, eee, Abi dizisiyle ilgili daha konuşacağız, diğer Abi, yayınlar. ben, dizi konusunda bütün yakın çevrem bilir. Evet. Fragmanı gördüğüm dakika tutup tutmayacağıyla ilgili bir yorumum olur ve insanların çok beğendiği bu muhteşem vs. dedikleri tüm dizilerin kalkacağını bugüne kadar hep bildim. Abi, kesinlikle tutacak bir dizi. Kesinlikle. Abi dizisi kesinlikle tutacak diyorsun. Evet, Peki, Kenan İmirzalıoğlu dizisi bu. Afra Saraçoğlu bu dizide, şu anda fragmanlarda gördüğümüz kadarıyla Afra'ya, fragmanlarda bir şekilde yer verme gayretinde olduğunu görüyoruz. evet. Yapımcının, yönetmenin, montajı yapan kurgucu arkadaşın. Fakat, bu sırıtan bir şey. Bir televizyoncu gözüyle, profesyonel gözüyle bakınca bu fark ediliyor. Evet. Alakasız yerde bakıyorsun Afra'nın bir, görüntüsünü kırpıp koyuvermişler araya. Yani Afra da yeteri kadar yer alsın başrol oyuncusu. Kenan İmirzalıoğlu tamam başrol ama Afra Saraçoğlu'nu da biz aldık getirdik zar zor ikna ettik. Bu diziye kabul ettirdik parasını artırıp filan. Hı Yani hı. onu da üzmeyelim filan gibi. Eee, Senaryoda da böyle olursa dizi yayınlanmaya başlandıktan sonra Afra
adeta bir attachment'la tutuşturulmuş gibi durursa dizide bir Afra'ya haksızlık olmaz mı? Bence Üzülmez. olmaz. He? Şöyle, ikimiz de aynı, dünyadayız, medya camiasında. Evet, Biliyoruz, anlatamadıklarımız var, anlatabildiklerimiz var. Anlatamadıklarımız arasında biz bunu biliyorsun yıllarca yaşadık. Ben konuk koordinasyonlarda çok görev aldım. Herhangi bir sanatçının yanına aslında baktığınızda, ekranda bayıldığınızda hem sanatçı hem oyunculara, o ekran ışığı açıldığında hepsi çok acayip birbirini seviyor ama ekran ışığı kapandığında acayip bir, arkada hırs var. Atıyorum bir, programı yapabilmek için insanlar şimdi bakıyor, izliyor. "Aman," diyor, "ne kadar şahane, herkesi nasıl bir araya getirmiş." Hayır, aslında onun için en az bir 15 gün geçiyor. O diyor ki, "Ben onunla oturmam." O diyor ki, "Beni az yayınladı." O diyor ki, evet, "Ben fragmanda biraz gözüktüm, gelmem." O diyor ki, işte, "Benim adım küçük yazılmış, bu Yeşilçam'dan beri böyle, ben gelmem." Evet, Afra'ya yer vermeye çalışıyorlar. Kenan'ı tabii ki çok daha fazla kullanıyorlar ama dizinin içinde, hikâyede her ikisinin de rolleri çok eşit olduğu için sonuç olarak Kenan tek başına oynayamaz. Hikâyeyi bir anlatan bir kadın olması gerekiyor. Dolayısıyla bir tık önde olabilir ama Afra, ekranlarda çok sevilen, yeni jenerasyonun, herkesin çok sevdiği, yüzü çok duru, işte, oyunculuğu çok iyi, hem güzel olup oyunculuğu da çok iyi. Serenay Sarıkaya efsanesinin yerini alabilecek ya da onunla aynı kulvarda koşabilecek, güzellikte bir kız geliyor. Hem de kalitede hem de oyunculuk başarısında. O yüzden çok öyle olacağını düşünmüyorum. Evet, fragmanda hepimizin bildiği gibi, mutlaka ve mutlaka arkada bir ego söz konusudur. Ya da Kenan Bey'i incitmemek adına, hadi o da onlardan çok daha artık büyük yaş olarak ve deneyim olarak biraz daha fazla yer vermişlerdir. Ama dizide bunun böyle olacağını düşünmüyorum. Evet, kadın seyirci erkek jöne çok aşık oluyor ama erkek seyirci de kadın, oyuncuya aşık olursa ve beğenirse izliyor. Eşit ağırlık vereceklerini düşünüyorum. evet, evet, Arzu Hanım tam bir Kenan İmirzalıoğlu fanatiği olduğunu gösteriyor. Öyle mi Hiç sen? fanatiği değilim. Osman. Sadece, hakkını veriyorum, o kadar. Arzu Hanım'ın yorumları çok iyi. Evet, seyirciler de senin yorumlarını çok yakından takip ediyorlar. Teşekkür Eee, ederim. Rica ederim. Ben 4-5 yıldır Afra gibi kadın oyuncu yok şu an görmedim diyor herhalde Stoak. Evet. Peki arkadaşlar. Bu arada Mert ve Afra yeni yıla birlikte girdiler. Mert ve Afra yılbaşında birlikte partilediler. Arzu Altıntaş'la biraz sonra bu konuyu da konuşacağız arkadaşlar. Ve Mert Ramazan Demir'in yeni partneri olması çok muhtemel. Henüz daha imza atılmadı ama kendisiyle görüşülüyor. Mina Demirtaş'la yapımcı ayrı görüştü, yönetmen ayrı görüştü. İkna edilmeye çalışılıyor genç oyuncu. Bu konuda da Arzu'nun çok çarpıcı yorumu var. Mert Ramazan Demir şu anda çocuk sınıfında olan hukuken Mina Demirtaş'la başrol oynaması doğru mu değil mi bunu da konuşacağız. Peki Bergüzar Korel'e arkadaşlar Etiler'de rastladılar ve mikrofon uzattılar kendisine. Halit Ergenç'in yurt dışından bizi izleyenler için hatırlatalım. Ünlü oyuncu Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel çok başarılı bir oyuncu kendisi de. E, Yılbaşında Londra'daydık çoluk çocuk dedi. Onların Londra'da da evleri var. İş oldukça Türkiye'ye geliyorlar biliyorsun. Çocuklar Evet. orada çocuklar orada eğitim görüyor. Timuçin Esen'le bir dijitale bir dizide oynadı. İlk ve Son isimli bir dizide ve bu dizinin fragmanı yayınlandı. Çok yakında bir iki güne kadar HBO kanalında HBO Max dijital platformunda ekrana gelecek dizi. Muhabirler fragmanda gördükleri bu müstehcen sahneleri sordular. Bu konuşuluyor. Ne diyorsunuz? Bu sahneler dizinin önüne geçti.
Ne diyorsunuz diye. Bergüzar Korel, bu soruları erkeklere sormuyorsunuz. Hala bunların konuşuluyor olmasını anlamıyorum. Bir ilişkiyi anlattığımız için ölçülü ve hikâyeye hizmet eden sahnelerdi dedi. Baktım öpüşme, yatakta, işte, yakınlaşma, sevişme sahneleri. Ne diyorsun sen bu konuda? Biraz kızgın mı, Bergüzar Korel? Bergüzar çok haklı. Yani hiçbir zaman bu soruyu hiçbir erkeğe sormuyorlar. Bu toplumda hep kadına soruyorlar. Ben buna çok karşıyım. Dizi setlerini hepimiz biliyoruz. Belki normal, dizi setini bilmeyen halktan insanlar için, yani orada en az 300 kişi var yani. 300 kişinin arasında biri ışık tutuyor, biri, mikrofonu tutuyor. İşte ekip setçisi, ışıkçısı, osu, busu 300 kişinin arasında atıyorum tokat sahnesiyle öpüşme sahnesi aynı. Yani tokat atarken nasıl utanmıyorsa öpüşürken de Ama o zaten değil, bir dakika, olmaz ama şimdi, bir dakika. Aynı dedin ama şimdi tokat atarken hissettiğinle, partnerinle öpüşürken o seni öpüyor, dudaklarına senin dudakların değiyor, dudaklarını emiyorsun. Hande Erçel sen dilini sokuyor ya Barış Arduç'un, gördük ağzının içine öpüşürken. Yani orada hisler çok daha farklı. Niye dilini soktu ki yani? Onu bence değil, anlayamadım. bence He? değil. Çünkü ben birçok sahnede çok yakın oyuncu dostlarımın ya da işim icabı bulunduğumda Evet. orada o öpüşme sahnesi olduktan sonra daha da şiddetli, daha da böyle ateşli sahneler olduktan sonra herkes dönüyor, gülüyor, işine devam ediyor. Oradan su istiyor, kahvesini istiyor. Duygunun devamlılığı yok. Yani bir şey hissettiğin insana karşı belki bunun bir, cevabı olabilir. Orada insanlar işini yapıyor. Yani ben çok öyle bakmıyorum ya. Sanat çok kutsal bir şey. Biz de yani demek ki o sahneleri izlemek istiyoruz, izliyoruz. En çok da tüy kaka, rezil bilmem ne diyenler bayılıyor. O yüzden de, herkesin işini yaptığına inanıyorum ve gerçekten gidip bunları kadınlara sormaları artık abesle iştigal. Yani yıl 2026, bambaşka şeyler konuşmalıyız. Ha, olabilir mi? 2 kişi de bekârsa, birbirinden hoşlandıysa, o sahneden etkilendiyse ki çok az, olabilir ama genel olarak insanlar işini yapıyor. Bergüzar da işini yapıyor, ekmeğini kazanıyor, evine götürüyor. Oranın setçisi de aynı işi yapıyor, ışıkçısı da aynı işi yapıyor. Ya, bence bunlardan önce, işte, sevişmek mi, öpüşmek mi, aman o sahne çok mu kötüydü, bunu konuşmak yerine bence şiddeti konuşmalıyız bu toplumda. Hani, ona bir çekidüzen verirsek öpüşmeye ve sevişmeye çekidüzen vermek çok daha kolay olur. Bak yazmış mesela, Bergüzar Korel niye tepki gösteriyor ki muhabirlere? O öpüşürken oyuncu karşısındakinin dudağını vantuzluyorsa, dikkat çekiyorsa bu da muhabir de soracaktır. Bu normal öpüşseler o zaman dikkat yani bir de böyle yapanlar var işte. Bak, vatandaş da görüyor, soruyor. Niye öyle yapıyorsun? Normal bir şekilde öpsen. Ha, bu role daha adapte olmak için, hakkını vermek için işinin. Onun için değil mi? Yani Tabii nasıl ki. nasıl bakarken daha Normal babasını, öpüyor gibi, normal herhangi bir vatandaşı öpüyor gibi öpse zaten o duygu geçmez. Hep söylüyoruz ya, son dönemlerde çok eleştirdik. Hıı. Özellikle Belçin Bilgin'i bir sahnede son oynadığı ve yayından kaldırılan dizide duygu geçmedi, bağırıyor, çağırıyor vs. O da öpüşme sahnesi. Öpüşme sahnesinin gereğini yapmış. İşte onların tabiriyle, çok öptü olabilir, çok vantuzladı olabilir. Çok işin içine girdi olabilir ama sonuç olarak kadın orada sanatını icra ediyor ve bunu da yapıyor. Gayet de başarılı yapıyor. Gayet de başarılı. Biraz da erkek oyunculara sorsunlar hakikaten neden hep kadınlara Evet. soruyorlar bu Yani mesela sahne. Bergüzar, çok özür dilerim sözünü kestim. Evet, Annem diye bir dizi vardı. Canım Annem'di galiba çok kısa süre önce. evet, İnanılmaz bir oyunculuk sergiledi orada. Halk ekmek büfesi olan bir kadındı. evet, Kocası onu hatırlıyorum. aldatıyordu falan. Yani kadın yaşattı. Böyle bir şey yok. Yaşadı ruhu yani. Orada mesela hiç kimse çıkıp "Kardeşim, bu nasıl halk ekmekçi, işte, bütün duyguyu bize aksettirdi." vesaire vesaire demedi. Çünkü kadın o rolü de yaşadı. Burada öpüşmenin gereği neyse onu da yaşadı yani. Ben oradaki oyunculuğunu unutamıyorum yani. Orada gerçekten pik yaptı Bergüzar. Evet, çok güzel bir oyunculuktu, haklısın. Bak burada diyor ki Osman isimli bir arkadaşım, "Osman bir daha yollasana, yorumunu."
Şey demiş, Arzu Hanım diyor ki 52 yaşındaki Kenan'la 28 yaşındaki Afra'nın öpüşmesi normal. Onu mu diyorsun? Evet, evet. Yani öpüşürlerse görürsek dizide normal olur mu sence? Normal. Öyle mi? Sokaktaki Ahmet de 42 yaşında. Gidiyor 20'lik çıtırlarla dolaşıyor ve sevgilisi oluyor. 50 yaşındaki adam da 20 yaşında kızla çıkıyor. Bu artık çok normal. Ha, bana göre normal mi? Değil. Her şey dengi dengin olması lazım ama orada bir sanat icra ediliyor ve Evet. hiç kimsenin gözüne bakmıyor. Bir daha söyle, senin son cümlen kesildi. Kenan'ın yaşı hiç kimsenin gözüne batmıyor. Kenan da saçları ağarmış, acayip artık patatese dönmüş bir adam değil. Hala taş, hala taş yani Kenan İmirzalıoğlu. Kenan İmirzalıoğlu eleştirilere biraz bozuluyordur ama bakın, bizi izlesin, bu bölümü ne olur Kenan'a bir şekilde ulaştırın. Arzu Altıntaş ne diyor? Taş diyor, taş. Kenan Öyle ama İmirzalıoğlu taş gibi bir erkek diyor. Arzu, tabii ki senin görüşüne başı da katılmam. bağlı, yanlış bir şey olmasın. Nasıl? Evlilik kurumuna saygım sonsuz ama Evet. bir izleyici gözünden gerçekten öyle. Yani Kenan gencecik bir adam. 42 yaş mı artık zaten? Evet, ezelde iyiydi diyor bir arkadaş. O çok sene oldu, çok sene geçti ama peki Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu Abi dizisinin yeniden konuşuruz elbette. Hemen hemen her gün gündemimizde olur elbette. Çok az kaldı. Sana yaşlı geliyor mu Kenan sence? Bir erkek gözüyle. Hayır, hayır, asla. Yok. 52 yaşında, 50 yaş bir erkeğin en iyi yaşıdır. 50 yaş civarı. En 50, 55, 56, 57 her bakımdan en olgun yaşıdır. Yani ben 50 yaşında çok zindeydim, çok mutluydum. Yani bir 35 yaşındaki bir insandan, bir erkekten hiçbir anlamda hiçbir farkım yoktu. Sen 50'yi geçtin mi? Teşekkür ederim Arzucuğum. Eee, peki, peki, yaşlı değil diyor Caner, özel abonem, ama taş da değil bence diyor. Bak geldi. Nelida Manzano geldi, denizden geldi. Hola Nelida, hola Arjantin'den özel abonemiz. Hola Nelida Manzano, Arjantin'de yaz mevsiminin keyfini çıkarıyorlar. Güney Amerika'dan bizi izleyenler, Brezilya'dan Arjantin arkama baksın. Şimşekler, ya yağmurlar. ya Görünüyor mu bilmiyorum, sürekli şimşek çakıyor. ya senin rezidans dairen kaçıncı kattaydı? Bir kere çok 9. yüksek. kat. 9. kat, evet. 9. manzarası oldukça 9 ama geniş. normalde 14 falan. 6 katta altımda var. 14 gibi oluyor. Anladım canım. Peki, Serenay Sarıkaya ile ilgili bir haberimiz var. Serenay Sarıkaya bir röportaj verdi. Benim hayatımda hiç kolay bir şey olmadı. Kendime dair bir sürü şey öğrenirken zorlu bir yolculuktan geçtim. Bu beni bir savaşçıya dönüştürdü diyor. Serenay Sarıkaya, ya 33 yaşındasın. Neyin savaşçısı ya? Yani zanneden Arzu, insan kaç yaşında olursa olsun, kadınlarda da var bu, erkeklerde de var. Yani ben 18 yaşındayım, ya 18 yaşındayım filan, böyle hani Hı çok şey hı. görmüş gibi, çok şey yaşamış gibi filan. Şimdi Serenay da 33 yaşında, bir savaşçıyım ben. Benim için gerçek anlamda başarının zorlukları aşmakla ilgili bir şey. Eee, en çok hangi konuda eleştiriliyorsun? Her konuda. Sadece Serenay olduğum için bile rahatsızlık duyduğunu düşündüğüm insanlar var. Önemli değil, var olmaya devam edeceğim, diyor. Serenay Sarıkaya sence çok büyük zorluklardan mı geldi? Çok gerçek bir savaşçı mı o? Amazon mu dediği Yani gibi? şöyle, tabii herkes kendi çektiğini bilir. Ne çekmiştir bilemem. Ama öyle bir herhangi bir şey çekip de buralara geldiyse 33 yaşında, Türkiye'nin bayıldığı bir star. İnanılmaz astronomik paralar kazandı. Evet, İnanılmaz büyük bir şöhret kazandı. Yani öyle savaşçı olunuyorsa ve buraya geliniyorsa okay. Hani ben diğer taraftan baktığımda çok savaş içinde olan kadınlar var. Çocuğuna bakmak zorunda olan, kocası terk edip giden,
hayatla mücadele eden, kira parasını düşünen vesaire vesaire. Ben tabii ki bilemem özelinde ama hani bunları yaşayıp da savaşçı olmak var ama bir de bizim dünyada savaşçı olmak var. Bir bakıma şurada katılıyorum. Bizim dünyada çok güzel ve şatafatlı görülse de çok kurtlar sofrası. Hiç kimse dostun değil, hiç kimse arkadaşın değil. Belki onları söylemek istemiştir. Çünkü Serenay'ı son 2 senedir, ilişkisiyle ve son olan olaylarla birlikte, menajerinin tutuklanmasıyla birlikte çok yerden yere vurdular. Bence o taraflarda insanların ve dost dediklerinin yüzlerini görüp onun üstüne bir atıfta bulunmuştur ve biz de öyle. Biz mesela medya camiasındayız. Bizim çok meşhur bir lafımız vardır. Herhangi kalabalık bir masaya oturduğumuzda o masadan ilk kalkan olmak istemeyiz. Çünkü biraz önce bizi öpüp nasılsın canım, çok özledim, hayatımsın diyenler masadan kalktığımız dakika hakkımızda konuşmaya başlarlar, aleyhimizde konuşmaya başlarlar. Konuşulacak hiçbir şey olmasa bile yine konuşurlar, yine konuşurlar. Bu bizim için böyleyse aynı camiadayız. Serenay için çok daha fazlasıdır. Bence o son 2-3 yılda yaşadıklarından dolayı bir savaşçıya döndüm demiştir. Çünkü önce hiç alakası olmayan bir beyefendiyle, çok kilolu bir beyefendiyle bir resmi Ya, çıktı hatırlıyorsun. evet. Üstüne yeni ilişkisi, işte gerçek mi değil mi, işte PR yapıyorlar vesaire konuşuldu. Sonra menajerinin tutuklanması, Serenay'ın üstüne çok gidildi ki oysaki herkes herkesle çalışabilir. Çok da haksızlardı. Ben bu arada bayılıyorum Serenay'a. Muhteşem bir yetenek, inanılmaz bir güzellik. Hani onu ya çok seven var ya hiç sevmeyen var. Ben mesela bunu söylediğimde bazıları diyor, neresi güzel diyorlar. Ben böyle şaşırarak bakıyorum. Nasıl güzel olmaz? İnanılmaz muhteşem. Benim standartlarımda çok güzel bir kadın. Biraz Bence maskülen bulunuyor yüzü, yüz hatları. Biraz erkeksi maskülen durmuyor. bulunuyor, evet. Ama bence çok güzel. Yani fizik, o yetenek, ya bütün oynadığı, bütün projelerin hepsini izledim. Kadın hepsinde bambaşka, inanılmaz yani. O yüzden hani belki onu anlatmak isterken bazen olabiliyor oyuncu ve sanatçılarda. İçindekini tam aksettiremediği için Amazon'a dönüştüm, savaşçıyım falan demiştir. Ama gerçek savaşçı evini geçindirmek zorunda olan, çocuğuyla bir başına olan, kira ödemek zorunda olan, işte çok az bir ücretle hayatını idame ettirmeye çalışan kadınlardır Evet. diye düşünüyorum. Evet, şöhrete ulaştıktan sonra, hakikaten söylediklerin çok doğru. Tabii ki orada kalabilmek için ve daha da yükselebilmek için büyük bir mücadele verdi. Eee, Çok. Şanslı ki Türkiye'nin en önemli menajerlerinden biri yanındaydı. Zaten, eskisini bırakıp ona geçti, Ayşe Barım'a geçti, ve Ayşe Barım onu çok sevdi, arkadaş olarak da çok sevdi. Çok da destek oldu ona ve Hande Erçel'e. Eee, Şanslıydı aslında. Ayşe Barım olmasaydı belki bu kadar da, yükselemezdi. Ama onun Bence önce yükselirdi ya. yükselir Serenay miydi? çok çok önemli bir yetenek. Bence evet, yoldaki tozları süpürmüş olabilir Ayşe Evet, Barım ve çabuklaştırmış olabilir ama o olmasa Serenay 3 sene, 5 sene, 6 sene, 1 sene, 2 sene sonra muhakkak yine bir Serenay Sarıkaya olacaktı. Çünkü Serenay benzeri hiç kimse yok. İnanılmaz yetenekli. Ben mesela Serenay Sarıkaya albüm yapsa direkt ilk birinci çıktığı dakika alacak insanlardan birisiyim. Ses var, oyunculuk var. var. İnanılmaz müthiş bir yetenek. Evet. Peki, Serenay Sarıkaya'nın hayatında şöyle bir dram var. O çocukken babası mahallenin bakkalıydı Ankara'da. Fakir, semtlerden birinde, oturuyorlardı bir gecekondu mahallesinde. Bizim Onur Akay da onun mahalle komşusu. Babasını da tanıyor. Babasının, Sarıkaya Bakkaliyesi, babasının bakkaliyesi de. Babası annesini terk ediyor o Ankara'da Serenay çocukken. Bir başka kadına gidiyor ve Serenay'ın annesi bir muhasebeci yanında çalışıyor, muhasebe ofisinde. İşte evin kirasını filan ödeyemeyecek duruma geliyor. Ev sahibi çıkın filan böyle 4-5 ay kira ödeyemiyorlar. Sonra, işte, oradan başka bir eve taşınıyorlar, çıkıyorlar. Gittikleri yerde de yine aynı geçim zorluğu ve Ankara'yı terk ediyorlar. Antalya'ya yerleşiyorlar. Antalya'da da çok zar zor yaşıyorlar ama, artık belli bir yaşa geldi, 15-16 yaşına geldi. Orada bir, eee, oyunculuk, mankenlik ve oyunculuk
şeyine yerleştiriyor, ajansına Hı kaydediyor. hı. Sahibi de arkadaşım benim. Eee, ondan sonra orada o ajansın vasıtasıyla İstanbul'daki, Sinan kimdi? Bütün o Cihangir'i alan. Sinan Çetin. Sinan Çetin'in bir filminde, sinema filminde yan rollerden birinde oynuyor falan. Orada biraz fark ediliyor. Yurt dışındaki bir yarışmaya, güzellik yarışmasına gönderiliyor. Orada 2'nci falan oluyor ama o yoksulluk hep devam ediyor, fakirlik. Sonra, Antalya'daki o ajans İstanbul'daki bir projeye, ki o proje şey projesi, eee, Yuna Çakır'ı oynayan kimdi? Ay, bu unutkanlık. Oktay Kaynarca. Oktay Kaynarca ile oynadığı Adanalı projesi. Hı hı. Adanalı projesiyle görüşüyor. Bunu İstanbul'a şu tarihler arasında sizi İstanbul'da olursanız çağırabiliriz diye buna Hı mesaj hı. geliyor, haber geliyor. Ajans da diyor ki git İstanbul'a, orada yani bir akraba yanı, bir otel, bir şeyi ayarlayın. Sizi çağıracaklar ama günü belli değil. Bunlar da annesiyle beraber ikisi Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde vakit geçirerek orada haber bekliyorlar. Bir kafede oturuyorlar. Artık bugün son günleri, o gün son günleri. Ya. Çay içerek, açma yiyerek, paraları da yok yemek yiyecek filan. O telefonu bekliyorlar ve telefon hakikaten o son gün geliyor. Yoksa Antalya'ya dönecekler. Adanalı dizisine kabul ediliyor. Adanalı dizisinde bankta oturan Selanik'te bir sarışın bir kız gördük. İlk sahnesi oydu. O bankın üzerinde öyle bir oyunculuk oynadı ki, öyle bir oyun yaptı ki kız hakikaten. O anda ben dedim ya bu kız kim? Bu olacak dedim. Bu kız kim? Herkes de benim gibi düşündü ve ondan sonra zaten bizim Oktay Kaynarca'yı da sever gençleri, güzelleri sevgili oldular. Hatırlarsın belki. Evet, evet. Bir ilişki de yaşadılar ama sonra sürmedi tabii, ayrıldılar ama Allah yolunu açık etti ve o Antalya'daki ajansı boşlayıp bir şekilde, tabii Ayşe Barım çok güçlü. Kimin yanına katmak isterse, karşı taraftaki rakibi ezer geçer, hiç dinlemez. Evet ama şimdi bu anlattıklarından tabii o kısmı es geçtim ben. Tamamen benim anlattıklarımla örtüşüyor. Şimdi hakikaten, kirasını ödeyemeyen, yalnız kalmış, baba terk eden, Çok işte bir doğru. Serenay anneyi kurtarıyor. Yine Amazon, o zaman doğru konuşmuş, Serenay Sarıkaya. Çünkü bir yokluk içerisinde anne ona bakıyor. Oradan alıyor anneyi kurtarıyor. Acayip bir hayat sunuyor. Tabii biz bunu kısa kısa anlatıyoruz o Evet. geçen yıllarda. Sonra işte baba ilgisizliği, babanın onları terk etmesi, orada aldığı hasarlar, belki de ileride kurduğu yanlış ilişkiler vs.ler. Hani Ya, bunların burada hepsini totale vurunca dediği doğru Amazon olmuş oluyor o zaman. burada araya gireyim. Babasıyla mutlu olamadığı için kız çocuğu, bir 6-7 yaşında babası terk etmiş. Eee, kendisinden yaşça çok büyük erkeklerle beraber oldu Serenay. Herhalde o psikolojik olarak baba eksikliği. Mesela Evet, evli bir adamla, Antalya'da evli bir iş adamıyla beraber oldu. Karısı evet, çıktı, öğrendi Serenay'la beraber olduğunu. Eee, karısı öğrendi ve şey demişti karısı. O zaman da Adanalı dizisindeydi. İstanbul'a evet, evet. yerleşmemişlerdi. Karısı demişlerdi ki benim hiç kimse umurumda değil. Kimle beraber olursa olsun kocam. Kocamın biliyorum ki dönüp gelecektir çocuklarımın başına demişti. O adamın karısı ve Valla benim kadın kocam Serenay Sarıkaya ile olsa felç gelir bana. Kadına a çok merak ettim. Yani, hani, hiç kimseyi kıskanmazsın. Çok özgüveni olan bir insanım ama Serenay'la olunca bir sağdan felç gelebilirdi bana. Ve ama adam hakikaten karısının dediğine geldi ve evine döndü. Çocuklarını, Serenay'ı terk etti adam. Sonra Serenay, kendisinden yaşça büyük erkeklerle birlikte olma huyundan vazgeçmedi. Şimdi Bebek Otel'in sahibi olarak bu uyuşturucu, hikâyesiyle, soruşturmasıyla adı geçen ve dün tutuklanan Muzaffer, soyadı neydi adamın? O Muzaffer isimli iş adamıyla, Hı eee hı. birlikte oldu ve o Muzaffer aynı zamanda, bilirsin sen de, ya soyadını şimdi söylersem adamı Evet, ben de unuttum şu bütün an. sinemaların, bütün Hı sinema hı. salonlarının, AVM'ler, Sahibi.
sinema salonlarının sahibiydi ve Cem Yılmaz'ın ortağıydı adam. Hı Cem hı. Yılmaz'ın yakın arkadaşı, kankasıydı. Birlikte Hı yiyip hı. geziyorlardı. Adam Serenay'la beraber oldu ve sonra ayrıldıktan sonra da Cem Yılmaz'la beraber oldu Serenay. O Muzaffer Cem Yılmaz'a küstü. İki yakın arkadaşın arkadaşlığı bitti. Ve daha sonra Ortadaki Serenay Serenay yani. Bence herkesin aşık olabileceği bir kadın. Dostluk da bitirir, arkadaşlık da bitirir, her şey olabilir. ama bu iyi bir şey değil ya. Doğru bir şey Tabii değil. ki değil, tabii ki değil ama ben burada hiçbir zaman kadına suç bulmayı çok sevmiyorum. Ben hep pozitif ayrımcılık yapıp kadının tarafındayım. Ben burada hakikaten, çok psikoloji kitapları okuyorum. Bu konuyla ilgili çok, çok, çok yıllardır araştırıyorum. Orada yalnız bırakılmış bir kız çocuğunun suçu gerçekten babasında yani. Baba eksikliği olan kadınlar maalesef kendinden büyük adamlarda arıyorlar aşkı ya da yanlış ilişkilerde. Hani, esasen terapi görmeliler ve bunu düzeltmeliler. Ben düzelttiğine de inanıyorum. Orada hiçbir kız çocuğuna, suç bulmuyorum ben ya. Ya, onlar da sevgi arıyorlar. Evet, yanlış mı? Çok yanlış. Asla böyle bir şeyin arkasında değilim ama kadını orada yargılamayı çok uygun görmüyorum. Yargılayacaksam orada 2 dost olan Muzaffer Bey'le Cem Bey'i yargılarım, Serenay'ı yargılamam. Evet, Muzaffer Yıldırım. Hıı. Muzaffer Yıldırım. Bir de Serenay Sarıkaya'nın yine kendisinden çok yaşça büyük, biraz böyle göbekli bir iş adamı, arkadaşı da oldu. Haldun Bey, Haldun Evet, Demirhisar. Yani sevgilim demedi hiçbir zaman ama Göçek'te filan aynı teknede, beraberlerdi, görüntülenmişlerdi. Hatta Göçek'teki çiftlik evinde Serenay evet, evet, evet. Sarıkaya'nın Serenay Sarıkaya'nın çiftlik evinde de görüntülenmişlerdi. O da Cem Yılmaz'ın arkadaşıydı. Onunla da Cem Yılmaz arkadaşlığını bitirmişti. Keza Cem Yılmaz da yaşça Serenay'dan bayağı Büyük, büyük yani evet. 20 yaş filan büyük. Serenay Sarıkaya ile ilgili yeter değil mi ya? Aman ya of. Sen çok Evet. seviyorsun diye bu kadar konuştuk ha. Ya, ben evet, seviyorum. Çok da başarılı buluyorum. Çok başarılı, yani, bence başarısı bütün her şeyi siliyor. Özel hayatı da onu ilgilendirir. Hani, çok emin donelerle hani, anneannemin bir sözü var, "Gözünle gördüğünde bir daha kapatıp bir daha bakacaksın." Magazin dünyasını da biliyoruz. Benim yüreğim, kalbim inanmak istemiyor mesela o görüntülere ve inanmıyorum ama doğru da olabilir. Bu onu bağlar. Evet, yani seyirci de diyor ki Serenay Sarıkaya'nın bize ekrandan, bize beyaz perdeden ne sunduğu, ne verdiği bizim için önemli. Biz onu oyuncu olarak beğeniyoruz, izlemeyi çok seviyoruz diyen o kadar çok hayranı var ki. Evet, ben Eee, de onlardan biriyim. Ben Gerçekten de evet, bayılıyorum. evet. Şimdi bu uyuşturucu ve kadınları fuhuşa teşvik iddiasıyla, Hı hı. uyuşturucuyla ilgili de çeşitli suçlardan hapiste olan Habertürk eski genel yayın müdürü Mehmet Akif Ersoy konuştukça batıyor. Eee, Etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcıya ek ifade vermişti ve kendisini tacizle suçlayan spiker Nur Köşker için saçma hareketlerde bulunduğundan dolayı Habertürk'ten kovuldu demişti. Nur Köşker Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsun Evet. kaldığı için Türkiye'de Kaçarak gitti, kaçarak evet, buradaki şeylerden. evet Türkiye'de kızcağız iş bulamadı Evet. Habertürk'ten ayrıldıktan sonra. Ve Amerika'dan da cevap verdi. Eee, Diyor ki şimdi bu, Ersoy'un saçma hareketlerde bulunduğu için kovulduğu sözüne Nur Köşker, daha evvel gitmeden bu operasyon başladığı zaman, Nur Köşker, beni taciz etti diye bir açıklama yapmıştı. Hı hı. Ve ben o yüzden Mehmet Akif Ersoy beni taciz etti. İşte beni de, yani söylemedi ama tam açık olarak bunu dile getirmedi ama işte kandırdı, kadınların arasına katmak istiyordu diye bunu dolaylı olarak anlattı. Ben böyle bir şey kabul etmedim. Yani haremine girmeyi kabul etmedim. Bana da o zaman bütün gün oturursun, haber yazarsın, ekrana çıkamazsın dedi yüzüne demiş bunun kızın. Ben de istifa ettim demişti. Ve bu şimdi Mehmet Akif Ersoy taciz iddiaları yalan diyor. Kovulduğu için husumet besliyor bana diyor. Nur Köşker de oradan açıklama yaptı.
kendimi korumak adına istifa ettim. Saçma sapan hareketler yaptığım, husumet beslediğim iddia ediliyorsa, şu soru, kaçınılmazdır. Böyle biri neden uzun süre kanalda tutuldu? Neden ana haber sundu? Benim Habertürk'e girişim bir kadın yönetici aracılığıyla olmuştur. Sorun sektörde birçok kadına yönelik tacizleri herkesce bilinen bu kişinin genel yayın yönetmeni yapılmasıyla başlamış. Benim açımdan süreç kendimi korumak adına verdiğim istifa kararıyla sona ermiştir. Anlamak isteyene bu cümleler çok şey ifade eder. Kaldı ki insan kaynakları orada duruyor. İnsan kaynaklarına sorun bakın kovulmuş muyum, istifa mı etmişim diyor. Kovuldu. Amerika'dan yaptığı açıklamada istifa ettim diyor. Hı Eee, hı. Ne diyorsun bu Mehmet Akif Ersoy'un? Şimdi ben şuradan girmek istiyorum. Evet, Eğer yanlış yoldaysam sen beni uyar. Aklıma estağfurullah. şu anda geldi. Şimdi ikimiz de aynı camiadayız. Birçok gazetede çalıştık, birçok televizyonda çalıştık. Evet. Konuşabildiklerimiz var, konuşamadıklarımız var. Bu toplumda bir şeyleri konuştuğunda kadın hep suçlu oluyor. Hep şöyle bir tabir var, hiç sevmediğim halde. Dişi köpek kuyruk sallamazsa erkek köpek devamını getirmeyeceğim. Hı hı. Şimdi her zaman kadını suçlu gören bir toplumdayız ve biz bu toplumda kadınız. Toplumun en önemli taşıyız. Şimdi geçmişten de düşünüyorum çalıştığımız gazeteleri, kanalları. Biz de aynı şeylere taciz olmasa da sözlü ya da başka türlü yollarımız kapandı. Bunları yaşadık, gördük. Genel yayın yönetmenlerimiz çok eskilerden gelen, ikimizin de tanıdığı, şimdiki bu zamanda adı konu geçen kişilere benzeyen çok insanlar vardı. Hala da var. Hala biz bu camiadayız ve ben kadının tarafındayım. Yani şimdi ben deli olmam lazım. Ben şimdi oturduğum yerde diyeceğim ki Ahmet Bey bana bunu yaptı. Ya ben utanırım, söyleyemem. Yaptığında utanıp söyleyemem ki. Olmayan bir şeyi neden söyleyeyim yani? Neden? Kadının beyanı esastır. Kadın deli mi gidecek Amerika'ya? Kadın deli mi istifa edecek? Yani herkesin bir ekmeğe ihtiyacı var. Herkesin geçinmeye ihtiyacı var. Televizyondaki bir insan istifa eder mi? Etmez. Etmez yani ama bu ülkede bir şeyleri konuştuğumuzda biz suçlu oluyoruz. Bir şeyler konuşulduğunda bazı insanlar rahatsız oluyor. Ama ben de bu camiada olan bir insan olarak evet böyle insanlar var mı? Var. Siz bunlara cevap vermediğinizde işinizden oluyorsunuz, ekmeğinizden oluyorsunuz. Çok sert ve katı durduğunuzda maalesef ekmek yedirmiyorlar. Ha geriye çekiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben başka yerden ekmeğimi kazanırım. Ne yaparım? PR yaparım. Ne yaparım? Mesleğimle ilgili onu yaparım, bunu yaparım. İşte gazeteciliğin alanlarında dolaşıyorsunuz ve oralardan ekmek yemeye çalışıyorsunuz. Hani bu var. Televizyonda ve şiddetle var, şiddetle ve bu konuşulan, konuşulmayan da çok var. Maalesef ben Nur Köşker'in yanındayım ve sonsuz inanıyorum, sonsuz. Hiçbir kadın olmayan bir şeyi oraya yazmaz ve bu kadın evli. Evli bir kadın kendini riske atıp evliliğini, çoluğunu, çocuğunu, ailesini yani akıl hastası olması lazım böyle şeyleri konuşabilmesi için. Ve bu kadın evli. Sonra boşandı kocasından ama boşanmanın bu konuyla alakası yok. Ekonomik sıkıntılar filan mutlaka etkin olmuştur özel Tabii ki. hayatı dağılmasının. Çünkü bir sene ayrıldıktan sonra düşünebiliyor musun? Tacize uğramış bir kadın. Bak ne demiş Mehmet Akif Ersoy. Bu kadının Habertürk TV'den ayrılma sebebi. Bundan bir ay evvel Mehmet Akif Ersoy bombası patladığında kadın hemen ertesi gün Amerika'dan paylaşım yapmıştı ve Mehmet Akif Ersoy'un kendi tanıdığı Mehmet Akif Ersoy'u anlatmıştı. Mehmet Akif Ersoy'un kendisine endamını masanın arkasına saklamışlar. Stüdyoda kız ana haber sunacak. Yönetmene söyle, LED'in önüne geç şeklinde mesaj göndererek bacaklarını göstermesini istediğini söylüyor. Mehmet Akif Ersoy Köşker'e. Bu adam yüzünden ülkeyi terk ettim, Amerika'ya yerleştim diye de işte bu mesajın devamında ve bütün Türkiye vay canına ya demişti. Mehmet Akif Ersoy'a bak sen. Yani şimdi bu Mehmet Akif Ersoy'a acıyanlar var.
Ya adam zamanında çok dini bütünmüş, işte yoldan sapmış filan, şimdi hatasını anlamış filan falan diye. Acırsan bir daha yapar. Yani bu acımayı filan geçmiş artık. Bu bambaşka bir yola gitmiş bu adam. Yani Ben bir de kimsenin diniyle ilgilenmiyorum. evet, Evrensel ahlakla ilgileniyorum ve çok ahlak güzel. olgusuyla ilgileniyorum. Her şeye inanabilir, her dine mensup olabilir Evet. ama insan olsun. İnsan. Çok güzel, çok doğru söylüyorsun. Yani yaptığı hatalar, yaptığı yanlışlar, yaptığı ahlaklı dışı davranışlar hem bir kurumu çok kötü lekeledi, hem kendisini bitirdi, hem ailesini bitirdi, hem onlarca kadının eee, toplum içinde başka gözle görülmesine sebep oldu. Onları yoldan çıkardı, baştan çıkardı. Çok büyük kabahat, çok büyük Çok ve suç çirkin ya. ve Bunu evet, yapamamalılar. evet ve Türk Ceza Kanunu'na da, kanunda da suç olarak, eee, kaydolan kayıtlı olan, eee, davranışlarda bulundu. Cezasını da çekmeli. Çekmeli. Kim var? Bundan önceki genel yayın müdürü de öyle. O da öyle. O da bunu uyuşturucuya o alıştırmış. İşte Veysi Şahin. Evet, Bunu evet. uyuşturucuya Yani çok enteresan günlerden geçiyoruz. Her gün tabii biz yani minik ucundan duyuyorduk ya da tamamen duyuyorduk. Dedikodu olarak piyasamızda konuşuluyordu. Ama bunların devlet tarafından böyle gün yüzüne çıkarılması, herkesin artık bunları biliyor olması çok şaşırtıcı. Bence çok büyük bir temizlik oldu. Daha da olmalı. Daha da Evet, olmalı. Yani geçmişten günümüze birçok daha yok mu? Birçok insan var böyle. Yani kadınsan maalesef ya bu sadece magazin camiası için değil. Sen bir eve temizliğe gidiyorsan da evin sahibi erkekse de sende cesareti buluyor ve sana asılıyor. Marketçi bir kadınsan gelen müşteri, ya toplama bankacıysan gelen müşteri. Yani kadınlarla ilgili erkeklerde bir fütursuzluk var. Bakıyor, tamam ben buna istediğim cümleyi söyleyebilirim. Ya herhangi bir kadın diyor mu mesela birine, bir adama ya paçanı bir sıva da bacağına da bir bakayım. Demez ki hiçbir kadın bunu. Ama toplumun her yerinde bütün erkekler bunu kendine hak görüyorlar. Ya ne münasebet ya. Sen benim bacağıma niye bakacaksın? Sen benim koluma niye bakacaksın? Neden yani? Ve burada da kadınlar teşhirci, kadınlar şöyle, göğüs dekoltesi vardı, işte mini eteği vardı. Hayır, sen onu kapalı bir kadına da yapıyorsun, açık bir kadına da yapıyorsun. Senin ahlakında sıkıntı var. çok doğru. Dilek Şenyurt burada, özel abonem Frankfurt'tan. Dilek, Alman kanallarında anlatıyorlar dediğin konu ne? Kaçırdım ben. Bakamadım ondan önceki yazışmalarınıza. Bu arada, uyuşturucudan konu açılmışken Aleyna Tilki, Hı hı. milyonlarca hayranı olan, eee, bir şarkıcı, uyuşturucu testi pozitif çıktı. Ve sosyal medyada pek çok kişi zaten biz farkındaydık, teste gerek yoktu gibi yorumlar yazıyorlar. Nereden farkındalarmış mesela? Nereden? Ben Şimdi hiç bu bilmiyorum. Yani yani ne içince insanlar ne hale geliyor hiç bilmiyorum. Bir alkol içen insanları tanıyabiliyorum. Yalpalayarak yürüyorlar. Nereden biliyorlarmış mesela içtiğini? Pardon, konuşacağım, şimdi cevap vereceğim. Dilek Şahinurt'a bir şey sordum ya. Hı Bu hı. yasa dışı olaylar, bu uyuşturucuyla ilgili konular, Türkiye'deki bu ünlülerle ilgili konular Alman medyasında, televizyonlarında anlatılıyormuş. Nereden biliyormuş dedin ya, bu Aleyna Tilki'nin bundan 4 sene evvel, 3-4 sene evvel bazı paylaşımları vardı. Hı Yerde, hı. evinde yerde böyle sürünürken filan, böyle Evet, kafası evet. filan. Orada filan çok böyle açık etmişti bazı şeyleri. Ya bu kadın neden böyle şeyler, eee, DW Haber kanalında diyor Almanya'da. Evet, Avrupalıların da ilgisini çekiyor Türkiye'deki bu uyuşturucu gelişmeleri. Yani, ve yazık edilmiş bir ses, yazık edilmiş bir kariyer, harcanmış bir kariyer diyenler de var. Katılıyor musun bu eleştirilere, Aleyna Tilki'nin? Katılmıyorum. Mesela diğerine de katılmıyorum. Bunu konuştuğumuz yaşlarda Aleyna galiba 16-15 yaşındaydı yerdeki görüntülerin olduğunda. Benim arkadaşlarımın çocuklarının, yeğenlerimin yaptığı
ergen hareketlerine benzettim ben. Çünkü hiç aklıma öyle bir şey gelmedi. Çünkü hep Hımm. öyle yaptılar ergenler. İşte bazen bunalıma giriyorlar, bazen ilgi çekmeye çalışıyorlar. Küçücük yani 15-16 yaşında bir genç kızdı. Hiç aklımın ucuna dahi öyle bir görüntüden dolayı yasaklı madde gelmedi. Ama ben bugün en çok o haberde Aleyna Tilki'ye çok üzüldüm. Hı hı. Gerçekten hiç kullanmamasını isterdim ve dilerdim. Umarım ki, hani, çok müptelası değildir ve kendini kurtarır. Çünkü gerçekten çok küçük yaşta çok büyük bir yetenek Aleyna ve şahane bir hayat ve bir ömür var önünde. Umarım, hani, her şerde bir hayır vardır ya, bu şerden kendine olan hayrı çıkartır ve kendini bu meselelerden kurtarır. Baktım ben raporlara. Hani, çok büyük, kötü, her şeyin artık son noktası olan şeyleri kullanmamış Allah'tan. Hani, çok basit bir tedaviyle kendini düzeltebileceği bir maddeyi kullanmış. Umarım son olur, umarım ona ders olur. Çok üzüldüm çünkü çok küçük Aleyna. Hani, ne bileyim, koşması lazım, spor yapması lazım, aşk yaşaması lazım. Bir genç kız ne yapıyorsa onu yapması lazım. Hani, oralar çok kötü. Yani camiaya baksın, yıllardır konuştuğumuz ve bildiğimiz isimler var. Köşelerine çekilen, artık toplumdan yok olan, "Ah, kahretsin, bir albüm yapsa da dinlesek." dediklerimizin hepsini bu illet mahvetti. Mahvettiği için kendini halktan izole ettiler. Ya, umarım, hani, yaşı çok küçük, Aleyna umarım bu şerdeki hayrı görür ve kendini kurtarır. Ben gerçekten canı gönülden çok üzüldüm. Evet, yani, bir yorum okudum bugün. Diyor ki, "Dünya starı olacağım." diyordu, "Dünya starı olacağım." diyordu. Yani tam manasıyla, olamadıysa da dünya starlarının yaptığı rezilliklere ulaştı. Çünkü Amerika'da da star dediklerimiz Evet, bu belaya bulaşmış insanlar. evet, Dedi, evet. kötü taraflarını aldı dünya starlarının, kötü özelliklerini aldı diye böyle haklı bir de yorum vardı. İnsanlar çok ilginç şeyler yazıyorlar sosyal medyada tabii. Evet, çok acımasızlar, öyle Evet, değiller mi? Yani bu arkadaşımızın kızı da olabilirdi. Allah göstermesin, evladımız, akrabamız, yeğenimiz de olabilirdi. Yani çok küçükler, hata yapmaya çok müsaitler. Bir kere en büyük faktör çok büyük paraları var. Çok büyük yalnızlıkları var. Toplumdan izoleler, bir yere çıkıp yaşayamıyor. Belki evin içinde sıkılıyor. Yani ben hep bunun sebeplerini düşünüyorum. Neden bu ünlüler bu kadar paranın içerisinde buna düşüyorlar? Çok acayip. Yani sınırsız her şeyi alabilecek gücün var. Bu zıkkımı alıyorsun. Çok saçma. Çok saçma yani. Herhangi bir AVM'ye git. Gözünün önüne gelen her şeyi al yani. Her şeyi alabilecek gücün var. Neden yani? Bunu çözemiyorum. evet Arzu, çok haklısın. Herhâlde artık doyuma ulaştıktan sonra, maddi, açıdan doyuma ulaştıktan sonra ne yapabilirim daha fazla, kendimi nasıl oyalayabilirim, nasıl Hı mutlu hı. olabilirim filan gibi böyle. Ondan sonra da saçma sapan yollara. Çok yazık ama hiç o yolda gidip de sonu iyi olan biri var mı? Yok. Ölüm var, keşlik var, rezil olmuş hayatlar var. Bu illetlere düşüp de sonunun şahane olduğu hiç kimse yok yani. Çok enteresan. Bunu unutmasınlar en azından. Evet, 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 evet. Evet. Maalesef o dediğin büyük isimler, bazı büyük isimler şu anda köşelerine çekilmiş olan, onlar da çok kötü örnekler. Çok Evet, kötü. Onlardan birisi çıkıp da en çok mesela şarkılarına bayılınan insanların şarkılarını öve öve bitiremediği, hakikaten benim de, senin de, herkesin, bugüne kadar olan müzik kariyerini, eee, alkışladığımız isim mesela çıkıp da "Ya gençler, görüyorum, duyuyorum bu uyuşturucu belasına yakalananlar, bırakın şunu ya, bırakın bu evet. "Ben pisliktir, mahvoldum ya." rezilliktir. desin. "Ben Ben mahvoldum." inanılmaz Evet, üretiyorum." desin yani ama bak evet. üretemiyorum desin. Desin, evet. Bunu dese biliyor musun o zaman çok daha büyük bir halk kahramanı olur. O zaman Evet, çok daha yükselir. Ama demiyor. Demiyor, dedirtmiyorlar. Diyemiyor. Kendisi de diyemiyor. Maalesef o, zehir dolayısıyla bağlantıda olduğu isimlerden de çekiniyor herhâlde. Ve onun sebebi olup da bu illete bulaşan insanlar
ne diyecekler diye de düşünüyor olabilir. Çünkü kendisi bir şey kullanırken etrafına da kullandırıyor. Sözü geçen herkese kullandırıyor. Onları da ortamlarına alıyor. Her türlü Evet, ortamlar var. Her türlü evet, ortamlar var. Geniş mesela, yetenek havuzu olur değil mi bu insanın etrafında? Biliriz yıllar önce şunu çıkardı, evet, bunu da o çıkardı, bunu da o çıkardı, bu da onun erkek, evet, kadın, bu da onun talebesi. Bak, en çok satan albümü bu söylüyor ama bu onun talebesi. Besteyi de veren o filan falan gibi etrafındaki bu insanlarla her türlü ortama giriyordu. Anlatabiliyor muyum? evet, Rezilliğin bini bin para. Bunları da evet. konuşmak lazım aslında. Evet, niye Bunları da mesela konuşmak bunlar lazım. neden konuşulmuyor? Bugün masum, tertemiz, herkesin o yaşlarda yapabileceği hatayı yapmış Aleyna Tilki halkın önüne atılıyor. O zaman burayı temizleyelim, geçmişimizi. Sonra geleceğimizi temizleyelim. Evet, bunlar da olmasın. Gencecik bu kızlar ama geçmişi de önce bir temizlemek lazım. Yani çok korkunç bir illet ya. Ya benim hiç kafam almıyor ne alkolü, ne yasaklı maddeleri. Yani dünyanın en büyük zavallılığı geliyor bana. Yani içenler kusura bakmasın ama öyle geliyor. Yani bir insanın beyninin aydınlık olması kadar dünyada kıymetli bir şey olamaz yani. Çok haklısın Arzucuğum. Bu konu, bu pilav daha çok su kaldırır. 1 saate yaklaştık. Peki, o yüzden bir iki konuşacağımız gündem maddesini akıştan çıkarmak zorundayım. Çok fazla süreyi de aşmayalım, seyircilerimizi sıkmayalım. Onların çok merak ettiği, konuyla ilgili 2 ayrıntı var. Onları sana sormak istiyorum. Hı hı. Mert Ramazan Demir'in yeni, dizisinde Mina Demirtaş isimli genç yetenekle, birlikte, başrolde olacağı, konuşuluyor. Mina Demirtaş'la görüşmeler devam ediyor. Henüz imza atılmadı, ancak çok yakın. 19 Şubat 2008 doğumlu bu kızcağız. Daha 17 yaşında, 1,5 ay sonra, 1 ay sonra 18 olacak. Yaşı, Mert Ramazan Demir'in 28, Mina ile arasında 10 yaş var. Ay, Çok küçük, diye eleştiriliyor Mina Demirtaş, Mert Ramazan Demir'in karşısında. Bu kız 15 yaşındayken 33 yaşındaki Mert Yazıcıoğlu ile partner olmuştu. evet. Sence çok mu küçük ya? Küçük mü? Yani, bu eleştiriler yerinde mi? Ne diyorsun? Sanatın yaşı yoktur. Biz yıllarca Türkan Şoray, Filiz Akın kaç yaşında başladılar? 15-16. Bayılarak izledik, hala izliyoruz. Ben bu arada Mina Demirtaş'a bayılıyorum yani. Öyle mi? Kızıl Goncalar'da Evet. efsane oynadı. Çok da büyük bir fark yok. Sanatta da zaten 2 tane, boya sürdüğünde, makyaj yapıldığında o yaş farkı kapanıyor. Bence o tecrübesiyle de bir kere çok başarılı bir oyuncu. Yani aldı götürdü Kızıl Goncalar'da. Mert de öyle ahım şahım kocaman bir çocuk değil. Mert de yaşından çok küçük gösteren bir çocuk. Aralarında çok bir fark olacağını sanmıyorum. Nedense son günlerde herkes yaşa taktı, herkes yaşı konuşuyor. Ama, gayet güzel olur çünkü geçmişten beri bu böyle. Kız, şimdi 5 yaşında piyano çalan birisini bayılıyoruz, wow, alkışlıyoruz. İşte 10 yaşında bale yapan birisini bayılıyoruz, bir çocuğu alkışlıyoruz. O zaman 17 yaşında, bu da sanatın bir dalı. Bu kızı neden alkışlamıyoruz? Neden bu kızın yaşını konuşuyoruz? Piyano çalanın 5 yaşında piyano çaldırmaya nasıl utanmıyor musunuz diyor muyuz? Demiyoruz. 10 yaşındaki balerin herhangi bir gösteride başarı elde ettiğinde buna "A, ne ayıp bir şey. 10 yaşında çocuğu, işte, sanat yaptırmaya utanıyor musunuz?" diyor muyuz? Demiyoruz. Bu kız da 17 yaşında ve oyunculuğa yeteneği var. Neden olmasın? Neden yani? Ve biz neden hâlâ yaş, cinsiyet, kadın ve bunları konuşuyoruz? Bunu hiç anlamıyorum. Evet, yani, şimdi bana da yazıyorlar, "Bilal abi ya, Mina Demirtaş çok güzel bir kız. Biz istiyoruz ki Afra ile oynasın, Afra Saraçoğlu ile oynasın. Afra Saraçoğlu dururken Mina Demirtaş'ı şimdi dudaklarından öperse ne olur Bilal abi, ne olur oynamasın Mina ile." Böyle bir zihniyet var biliyorsun değil mi? Böyle Evet, düşünüyor insan evet. yani.
Vallahi hiçbir şey olmaz. Bir şey olmaz mı İlk öpüşü dudaklardan? olur muhtemelen. Onu da dünyanın en yakışıklısı Mert Ramazan Demir öpmüş olur. Öyle mi diyorsun? Ya bir şey Öyle. yapamaz değil mi? Öpüşürlerse, dudaktan öpüşürse dizide yani ne olacak ki? Rol gereği değil mi? İşleri bu, business. Yani hem öyle hem de şimdi çok o yaşta çocuklar hep gençler öpmüyorlar mı? Çok masum şekilde birbirlerini öpüyorlar. Artık toplum bunları konuşabiliyor ve bu yaşanıyor yani biliyoruz. Daha da beterleri var. Çocuk gelinler var bu ülkede. 12 yaşında evlendirilenler. Oralara girmeyeceğim, korkma. O yüzden rol icabı olabilir. Neden olmasın? Yani mesela neden dizi vesaire deyince öpüşecek mi bunu düşün. Ya bir bakalım ne olacak yani senaryo nedir? Kız güzel oynayacak mı? Çocukla yakışacak mı? Yani bunu konuşalım. Neden hemen herkesin aklına öpüşmek geliyor. Bana çok gına geldi bu öpüşme mevzularında. Yani Mert'in aklı çelinir diye çekiniyorlar herhalde. O Afram hayranları, bunu genellikle istemeyenler. Sonra Hımm. dışarıda devamı gelir özel hayatta da diye çekiniyorlar herhalde. Gelmez canım. Mert Ramazan Demir kariyerini tehlikeye atıp 17 yaşındaki bir kıza aşık olsa Türkiye'de yarın yer yerinden oynar. Çocuk kendini öyle bir topa atmaz yani. Evet, bu konuyu da yine önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Çok merak ettiğiniz bir, konu, onu soracağım Arzu'ya. Ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş'la yine bir saatlik bir yayını gerçekleştirdik ve, herkesin merak ettiği videonun başlığındaki konu Mert ve Afra yılbaşında Şile'de birlikte partilemişler. Ne diyorsun Arzu? Bana da geldi bu haber. Çok, yakın bir yapımcı dostumun Şile'de bir evi var. Hı İlk o hı. aradı beni, biliyor musun diye, benim magazine yazayım diye. "Burada gördü komşularım onu." dedi. "Hepimiz aynı tarafa doğru, bir isim vermeyeyim mekânı, o tarafa doğru gittik." dedi. Oranın meşhur bir çorbacısı var, inanılmaz güzel. Oradan çorba almışlar ama yürüyüş Öyle mi? esnasında almışlar. İnsanlar da üstlerine hurra edince gitmişler. Bunu ben de duydum. Ama, yani, hani, ateş olmayan yerden duman tütmüyor. Arkadaşıma da söyledim, "Emin misin?" "Evet." dedi, yani, "Hepimiz birlikte." dedi, "komşularımla. Gördük, o meşhur çorbacıdan çorba almışlar." Olur mu? Olur. Neden olmasın yani? Evet, yani yeni yıla Şile'de birlikte girmişler. Afra Saraçoğlu'nun da, kendi yakın arkadaşları da vardı, orada o eğlencede diye yazıyorlar. Bana da yazdılar. Böyle de bir iddia var. Zaten, Evet, Onur Akay da her zaman söylüyor, onlar birlikteler, Afra ve Mert ilişkileri devam ediyor diye her zaman söylüyor ve bu cumartesi günü, bugün günlerden perşembe değil mi? Onur evet. Akay'la bu cumartesi günü birlikte olacağız. Pazar günü müsaitsen pazar günü yine bekliyorum yayınıma. Olur. Görüşürüz yine. Çok güzel renk katıyorsun. Sen de öyle, sen canımsın. Sağ ol, Senin eksik olma. rengin o. Canımsın, canımsın. Çok teşekkür ederim. Peki Arzucuğum, sağ ol, eksik olma. Dostlar, evet yeni bir, yayını daha tamamladık. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Arzu Altıntaş'la, çok güzel magazin sohbeti gerçekleştirdik. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi Arzucuğum, akşamlar herkese. iyi akşamlar.